Mevi ile Futbol kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde sosyal medyada fısıltıların yükseldiği bir isim var. Neymar. Evet, yanlış duymadınız. Fenerbahçe ile anıldığı iddia ediliyor. Ama bu gerçekten olabilir mi? Gel, hem romantik Neymar hayalleriyle hem de gerçekçi sakatlık sıkıntılarıyla bu profili birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer bu tarz transfer analizleri ve güncel futbol gündemlerini takip etmeyi seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bu içeriklerin devamı için gerçekten çok değerli. Hadi şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim. Neymar da Silva Santos Junior, 1990, 2 doğumlu Brezilyalı, süper yıldız. Kariyerine Santos'ta başladı, Barcelona'da, MSN üçlüsünde parladı, PSG'de yıldızlaştı ama Şampiyonlar Ligi zaferi eksik kaldı. 2023'te Al Hilal'e transfer oldu fakat ciddi sakatlıklar yaşadı. 2025'te Santos'a geri döndü ama hala sık sık sakatlanıyor ve sadece 11 maçta 3 gol atabildi. Bugün 32 yaşında, hala teknik donanıma sahip ama bedeni o eski Neymar bedeni değil. Peki, Neymar gerçekten Fenerbahçe'ye transfer olursa ne gibi avantajlar sağlar? Teknik yetenek ve yaratıcılık. Neymar, kariyeri boyunca birebir de rakiplerini kolaylıkla geçebilen, dar alanlarda çözüm üretebilen ve maçın gidişatını tek başına değiştirebilecek bir futbolcu oldu. Topla oyuna yön vermesi, pozisyon yaratma becerisi ve asist kalitesi çok üst düzey. Fenerbahçe'nin hücum hattına yaratıcılık ve sürpriz gücü katabilir. Taraftar ve marka gücü. Neymar ismi sadece futbol kalitesiyle değil, global bir marka değeriyle de öne çıkıyor. Onun gelişi, Fenerbahçe'nin sadece sahadaki gücünü değil, dünya çapındaki tanınırlığını da artırır. Hem statta daha yüksek seyirci ilgisi oluşur, hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırır. Uluslararası tecrübe. Barcelona, PSG ve Brezilya milli takımı gibi en üst seviyelerde forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Neymar bu tecrübesiyle hem sahada liderlik yapabilir hem de özellikle genç oyuncular için bir mentor, yani yol gösterici olabilir. Takım içindeki özgüveni ve vizyonu yukarı çeker. Ama bu transferin bazı önemli riskleri de var. Neymar son yıllarda sık sık sakatlandı. Özellikle diz bağlarında ve bileklerinde ciddi problemler yaşadı. PSG kariyeri boyunca toplamda 119 maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Eğer Fenerbahçe'ye transfer olursa, fiziksel durumu nedeniyle sadece yarım sezon forma giyme ihtimali bile var. Buna rağmen yüksek maaş beklentisi mali açıdan ciddi bir yük oluşturabilir. Süper Lig, fiziksel temasın yoğun olduğu bir lig. Bu tempoya ve sertliğe Neymar'ın vücudunun dayanıp dayanamayacağı büyük bir soru işareti. Ayrıca kulüp Neymar'a yüksek bir maaş ve bonservis ödemesi yaparsa, bu bütçeyle başka kritik mevkiler için transfer yapma şansı azalabilir. Yani takımın geneli için denge bozulabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe onu yüksek maaşla değil, kulüp destekli bir sponsorlukla maaş plus performans bonusu üzerinden takıma katabilir. Sahada ise teknik özellikleri nedeniyle en verimli olacağı pozisyon 4-2-3 bir sisteminde 10 numara rolü ya da sol kanatta serbest bir oyuncu olarak görev yapması olur. Böylece hem oyun kurucu hem de skor katkısı verebilir. Ayrıca bu transfer Galatasaray'ın bu sezon gerçekleştirdiği büyük yıldız transferi baskısını da azaltabilir. Fenerbahçe, Neymar hamlesiyle sadece saha içi değil, psikolojik üstünlük de kurabilir. Ancak unutmamak gerekir ki Neymar'ın geçmiş sakatlıkları büyük bir risk barındırıyor. Eğer uzun süre sahalardan uzak kalırsa, bu transferin israf olarak anılması ve kulüpte hayal kırıklığı yaratması da olası. Fenerbahçe böylesine riskli bir yıldız için bu cesareti gösterecek mi? İşte asıl soru bu. Ayrıca Neymar için Fenerbahçe sıradan bir Avrupa dışı kulüp değil. O, küçüklüğünden beri Alex de Souza'nın hayranı olduğunu her fırsatta dile getirmiş bir oyuncu. Alex, Fenerbahçe'de sadece bir kaptan değil, adeta bir futbol efsanesi olarak yer aldı. Brezilyalı futbolcular için hem bir örnek hem de ilham kaynağı oldu. Neymar'ın bir dönem idolü olan Alex'in formasını giydiği kulüpte oynamak istemesi şaşırtıcı olmaz. Bu transfer gerçekleşirse sadece futbol açısından değil, duygusal ve simgesel bir anlam da taşıyacak. Belki de bu hikaye, Fenerbahçe'nin yeni bir Brezilyalı efsane ile yazacağı yeni bir sayfanın başlangıcı olur.
Tıpkı Alex gibi. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Neymar, yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle artık eski performansına yaklaşamaz mı? Yoksa sınırlı da olsa oynadığı maçlarda bile takıma sihirli bir dokunuş katabilir mi? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın. Gelen yorumları okuyorum ve en dikkat çeken fikirleri bir sonraki videolarda ele almayı çok isterim. Eğer hala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Çünkü bu kanalda sadece söylentileri değil, transferlerin tüm yönlerini konuşuyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, futbolla kalın.